Bu büyüleyici yeri 5000 yıl önce Likyalılar kurmuşlar ve adına da Karmilasos demişler. Osmanlı döneminde bu yıkıntıların üzerine Rumlar tarafından inşa edilen köye ise Kayaköy anlamına gelen Levisi adı verilmiş. Bu harika coğrafyanın korunması dileğiyle şimdi videomuza başlayalım. Bugün hepinize Kayaköy'ün tepelerinde bulunan bir kiliseden merhaba diyorum. Bugün size dünyanın en sosyetik adalarından birisi kabul edilen Capri Adası'nın çok meşhur tatlısı olan Torta Caprese isimli kekinin tarifini vereceğim. Bu kek unsuz bir kek. Unsuz olmasının bir hikayesi var. Bu hikayede meşhur gangsterler, şaşkın bir şef ve bol kahkaha var. Videonun sonunda da bu hikayeyi sizlerle paylaşacağım. Hadi gelin şimdi. Bugün Kayaköy'de hava soğuk ama güneşli. Ben de biraz hem hava almak için hem de size bu arkamdaki eşsiz güzelliği göstermek için malzeme tanıtımımı yapmaya buraya geldim. Arkamda Gemiler Adası ve onun önünde de Gemiler Koyu var. Torta caprese pişirmek için gerekli olan malzemeler 210 gram çiğ badem, 154 gram beyaz toz şeker, 4 yumurta, 170 gram tereyağı, 170 gram bitter çikolata, pişirdikten sonra üzerine serpmek için pudra şekeri. Kanalıma abone olup videomu beğenirseniz beni çok mutlu edersiniz. Kucak dolusu sevgiler. Şimdi torta caprese'nin yapım aşamasına geldik. Çiğ bademleri kavurmamız gerekiyor. Ben kışın evin sobasının kuzinesinde bademleri kavuruyorum. Siz tavada rahatça kavurabilirsiniz. Bademleri alıp şöyle geçiriyorum. Şimdi sobaya götürelim. Kavrulmuş bademlerimizi şimdi rondodan geçireceğiz. Kavrulmuş ve rondodan geçirdiğimiz bademlerden sonra sıra tereyağıyla çikolatayı benmari usulü eritmeye geldi. İlk önce tereyağımızı koyuyoruz. Sonra çikolataları. Çikolataları ne kadar ufak doğrarsanız o kadar çabuk erir. Ben bitter çikolata kullanıyorum. Profesyoneller arzu ederlerse İspanyol Natra marka çikolata var. Onu kullanmanızı tavsiye ederim. Gerçekten çok güzel çikolata. Bu arada kabın suya değmemesi gerekiyor. Tereyağlı çikolatamız eridi. Şimdi içine rondodan geçirdiğimiz, kavurduğumuz bademimizi koyacağız. Karıştırıyoruz iyice. Çikolata sosumuzu hazırladık. Şimdi oda sıcaklığında beklettiğimiz 4 yumurtayı sarısı ve beyazından ayırdık. 4 yumurta sarısını 154 gram şekerle çırpmaya geldi sıra.
Şimdi çikolata sosunu yumurta sarısı karışımına ekliyoruz. Şimdi kar kıvamına gelinceye kadar 4 yumurta beyazını çırpacağız. Yumurta beyazımız hazır. Beyazı çikolata karışımı içerisine yavaş yavaş yedireceğiz. Yumurta beyazını alttan üste doğru karıştıracağız. Yoksa yumurta beyazı ufak yavaş yavaş sulanmaya başlar. Yavaş yavaş ekleye ekleye iyice yumurta beyazını yediriyoruz. Karışımımız hazır. Size verdiğim ölçüler 28'lik kek kalıbı için verdiğim ölçüler. Ben kalıpta yağlı kağıt kullanıyorum. Kenarlarında yağlıyorum. Sizin evinizde yağlı kağıt yoksa kalıbı iyice yağladıktan sonra yapışmaması için karışımı dökebilirsiniz kalıba. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında 25 dakika boyunca kekimizi pişireceğiz. Bugün torta caprese tadıma gelinebilecek en güzel yerlerden birisine geldik. Arkamda soğuk su var. Onu da aşağısında da koy. Hadi gelin şimdi keki tadalım. Çok lezzetli olmuş. Gelin şimdi size torta caprese'nin hikayesini anlatayım. Bu hikaye 1920 yılında Capri'de geçiyor. İtalyan asıllı Amerikalı ünlü gangster Al Capone'nin 3 adamı Capri'ye iş için geliyorlar. Kaldıkları otelde Capri'nin en ünlü şefi Carmine Di Fiore'den bademli ve çikolatalı bir pasta istiyorlar. Carmine Di Fiore hem biraz korku hem de biraz heyecanla karışık un koymayı unutuyor. Ve bu şekilde pasta gidiyor. 3 gangster o kadar çok beğeniyorlar ki bu pastayı, Carmine Di Fiore'den bunun reçetesini istiyorlar. Zaman içerisinde torta caprese dünyaca ünlü bir pasta haline geliyor. Bir videonun daha sonuna geldik. Hayat size huzur, sağlık, mutluluk getirsin. Videoyu bitirmeden önce izninizle Capri'ye buradan selam göndermek istiyorum. Ti voglio bene Capri. Ci vediamo al più presto. Ciao.